Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Ekim 2023 Orta Doğu ve Arap Dünyası ne konuşuyor? Gündemlerinde ne var programına hepiniz hoş geldiniz. Sesle veya görüntüyle ilgili herhangi bir sorun yoksa ben bölgeden derlediğim Türkiye'yi de ilgilendiren haberleri aktarmaya başlayayım. Siz de bu arada yorumlarınızı ve sorularınızı chat'e yazabilirsiniz. Haberleri aktarmayı bitirdikten sonra chat kısmına da bakacağım zaten her yayında yaptığımız gibi. Evet. Şimdi İran'dan başlayalım aktarmaya. Evet, sorun yok demiş Muharrem Palaz. Teşekkür ederim Muharrem Bey. İran'dan başlıyoruz arkadaşlar bölge gündemini aktarmaya. İran Cumhurbaşkanı Reisi İsrail'le bölge ülkelerinin normalleşme sürecine karşı ve bununla ilgili bir açıklama daha yapmış. Son dönemde biliyorsunuz Suudi Arabistan'la İsrail arasında da bir normalleşme süreci var. Hatta bununla ilgili Amerikalılar iki tarafın yani İsrail ile Suudi Arabistan'ın normalleşme için bir çerçeve bile belirlediklerini söylediler. Bunlara İran Cumhurbaşkanı Reisi karşı çıkmış ve demiş ki İsrail ile kurulacak tek ilişki direniş ekseninde olmalıdır. İsrail ile normalleşme ile sarıp sarmalamak değil şeklinde bir ifade kullanmış. İsrail ile normalleşme sürecine, daha doğrusu Arap ülkelerinin normalleşme sürecine İran oldukça karşı. Bunu Filistinlilere ihanet olarak değerlendiriyor İranlılar. İran'ın dış politikaya ilişkin tek tepkisi bu değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Azerbaycan-Ermenistan geriliminde İran Ermenistan'ı destekliyordu. Şimdiye kadar son Karabağ meselesinden, gelişmelerden sonra da İran'ın rahatsızlığı iyiden iyiye arttı. Ve bununla ilgili bir açıklama da gelmiş, resmi bir açıklama. İran demiş ki Kafkaslar'da jeopolitik değişikliklere karşıyız demiş. Ama bunun için oldukça geç bir açıklama. Zaten jeopolitik değişiklikler oldu. Bundan sonra olabilecekler muhtemelen Zengezur koridoru çerçevesinde bir takım değişikliklerden bahsediyor. Çünkü İran'ın lehine mi aleyhine mi bununla ilgili bir kafa karışıklığı söz konusu. Bütün bunları biz Perşembe akşamı Aydın Sezer'le konuşacağız arkadaşlar Karabağ meselesini. O yüzden çok detaylı girmiyorum bu açıklamaya. Son olarak da İran'la Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çabalar da devam ediyor. Biliyorsunuz Çin arabuluculuğunda bir ilişkilerini normalleştirmişti iki ülke. Ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılması, ondan sonra bir takım eski 2000'lerde yapılan anlaşmaların tekrar gündeme getirilmesi, yürürlüğe sokulması gibi şartları vardı bu anlaşmanın, uzlaşmanın daha doğrusu. Bu çerçevede Suudi Arabistan ile İran karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasını konuşuyor kendi aralarında. Bununla birlikte iki ülke arasındaki turizmin özellikle de din turizminin gelişebileceği belirtiliyor. Bu arada Suudi Arabistan'da da ciddi bir Şii nüfus var. Aynı zamanda İranlılar da hacca gitmek için Suudi Arabistan'dan vize almak zorunda kalıyor. Büyük ölçüde din turizmini geliştirmesi için böyle bir niyet olduğu belirtilmiş. Karşılıklı vizeleri kaldıracaklarmış. Irak'a gelelim. Şimdi arkadaşlar Ankara'daki bombalı saldırının ardından Türkiye Kuzey Irak'ı vurdu. Bununla ilgili Bağdat hükümeti Türkiye'nin Kuzey Irak'ı vurmasından rahatsız. Hatta bununla ilgili yine İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili bir açıklama yapmış. Demiş ki işte buna karşıyız ama umuyoruz ki Türkiye ile ortak bir çözüm bulabiliriz bu meseleye demiş. Tabii nasıl yapacaklar bunu? Bu da ayrı bir mesele arkadaşlar. Bu arada Irak'ın yani Bağdat'ın terör gerekçesiyle ya da sebebiyle sıkıntı yaşadığı tek ülke Türkiye değil. İran'la da ciddi problemleri var. Çünkü İran'a karşı silahlanmış olan Kürt gruplarının önemli bir kısmı Irak topraklarında. Bununla ilgili de geçtiğimiz hafta sonu Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'daymış. Şimdi Irak'la İran arasında bir güvenlik anlaşması da var. Bu çerçevede İran, Irak'a diyor ki Bağdat'a Kürt grupları silahsızlandır ve Irak'tan sınır dışı et. Şimdi bunlar zaten İranlı olduğu için İran'a sınır dışı edilecekler. İran'ın istediği de bu. Irak da buna ayak diremeye çalışıyor. Hatta 19 Eylül'e kadar da Irak'a süre tanımıştı
Tahran. Ve hafta sonu Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Tahran ziyaretinden sonra Irak basınına göre İran, Bağdat üzerindeki baskıları iyice arttıracak gibi görünüyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Şimdi normalde 19 Eylül'de Tahran'ın Bağdat'a tanıdığı süre doluyordu. Bu çerçevede Bağdat şöyle bir çözüm buldu. İran'a yakın noktalardan bu silahlı grupları çekti daha içlere doğru ve Musul ve çevresine yerleştireceğini duyurmuştu. Ama görünen o ki İran bundan da memnun değil. Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren iki haber var Irak basınında da yer alan. Bunların başında arkadaşlar biliyorsunuz Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu Bağdat. Hangi sebeple? Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Ankara karşılıklı olarak petrol anlaşması yaptı diye ve Tahkim Mahkemesi de Bağdat'ı haklı bulmuştu. Demişti ki bu petrol anlaşmasında ya da petrol meselesiyle ilgili sorumlu merci, makam Bağdat'tır. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile anlaşma yapamazsın demişti. Türkiye'yi hatta Bağdat'a tazminat ödemeye mahkum etmişti. Şimdi bu mahkeme kararının ardından Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında petrol sevkiyatı durdu. Kerkük-Ceyhan boru hattında durdu daha doğrusu. Haftalardır işte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi özellikle bundan çok rahatsız. Bağdat da aynı şekilde rahatsız. Hatta diyorlar ki yani Türkiye'nin tazminat olarak ödeyeceği paradan çok daha büyük miktarı biz kaybettik. Neden kaybettik? Petrol boru hattındaki akış durdu. Dolayısıyla ciddi bir gelir kaybımız var demeye başlamışlardı. Velhasıl bu Kerkük-Ceyhan boru hattındaki petrol sevkiyatının bu hafta yeniden başlayabileceği belirtiliyor arkadaşlar. Tekrar petrol pompalamaya başlanacak bu boru hattından. Şimdi Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bağdat'taymış ve Irak Başbakanı Sudani'nin ofisinden bir açıklama yapılmış bu ziyaretle alakalı olarak ve demiş ki denmiş ki bu açıklamada Türkiye ile Irak arasındaki kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesi Irak, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri arasındaki ortak bağları güçlendirecek. Ayrıca bu hat Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak en iyi, en kısa ve en az maliyetli yoldur demiş. Gerçekten de doğru. Ta Basra Körfezi'nden Türkiye'nin güneydoğusuna kadar uzanan bir hattan bahsediliyor. Eğer hat gerçekleşirse yani hayata geçirilebilirse gerçekten de Basra Körfezi üzerinden doğrudan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya şeklinde çok kısa ve güvenlik açısından da çok da sıkıntılı olmayan bir hat elde edilmiş olacak. Evet, bakalım Irak'la ilgili başka haber Yok, başka haber seçmemişim arkadaşlar. Suriye'ye gelelim. Şimdi Irak'tan direkt Suriye'ye geçelim. Haseke'de yaşayan çok sayıda Ermeni var. Haseke'deki Ermeniler Azerbaycan'ı protesto etmişler son Karabağ'daki gelişmelerle ilgili olarak. Yine Suriye'nin kuzeyinden bir haber daha. Türkiye sadece Eylül ayında 16.000 Suriyeliyi sınır dışı etmiş arkadaşlar. Bu Türkiye'nin desteklediği silahlı grupların kontrolündeki bölgelere sınır dışı ediliyorlar. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Çin'in CCTV kanalına verdiği röportaj yayınlandı. Bu röportajda Esad özellikle Çin'in küresel düzen içindeki daha doğrusu rolüne oldukça geniş yer ayırmış konuşmasında ve Esad'ın en önemli ifadelerinden biri de şu, diyor ki Çin Amerika gibi bir hegemonya dayatmıyor, işbirliğini önceliyor şeklinde. Çin'in tecrübelerinden çok şey öğrenebiliriz, aynı şekilde Çin'le işbirliğinden çok şey kazanabiliriz demiş kısaca Esad. Şimdi Suriye'de Süveyda kentinde gösteriler devam ediyor arkadaşlar. Şam'ın güneyinde bir kent burası. Nüfusu ağırlıklı olarak Dürzilerden oluşuyor. Süveyda'daki gösteriler 42. gününe girmiş. Şam hiçbir şekilde Süveyda'dakilerle temas kurmuyor. Ama diğer taraftan yabancılar, özellikle İngilizler ve Amerikalılar oldukça ilgili bu gösterilerle. Hatta gösterilerde öne çıkan Dürzi din adamlarıyla hem Amerikalılar hem de İngiltere'nin
Suriye özel temsilcisi olan hanımefendi telefonla görüşmüş arkadaşlar. Zaten bu gösterilere desteğini açıkça Amerikalılar desteklerini dile getirmişlerdi. Yani normal şartlarda bu gösterilerden bir şey çıkmaz arkadaşlar, ama taşıma suyla bir şeye çevirirler mi, çevirmezler mi, orası enteresan bir durum tabii. Ama şu notu da düşmek lazım: eğer Suriye'deki mevcut ekonomik koşullar bir yıl daha devam ederse ya da biraz daha uzarsa, muhtemelen bütün kentlerde ekonomi temelli, geçinemiyoruz temelli bir takım sloganların duyulduğu gösterilerle karşılaşılabilir. Suriye Amerikan yaptırımları altında, biliyorsunuz. Bu nedenle herhangi bir petrolle ilgili herhangi bir işte tadilat, tamirat, teknoloji, bakım, ondan sonra hatta mühendis getirmek vesaire, kontrat yapmak, şirket bulmak, hiçbirini yapamıyor arkadaşlar. Hepsi yaptırımlara takılıyor, ama yaptırımları umursamayan, kendileri de yaptırım altında olan ülkeler var. İran ve Venezuela gibi. Nihayetinde İran, Suriye ve Venezuela Humus kentinde rafineri inşa edecek. Humus'ta 2 tane büyük petrol petrol yatağı var arkadaşlar. Bununla ilgili anlaşma geçen hafta yapılmış ve diyor ki bu rafinerilerin inşa edilmesinin ardından Suriye'nin yakıt ihtiyacının, en azından Şam'ın kontrolündeki bölgelerdeki yakıt ihtiyacının önemli ölçüde karşılanabileceği belirtiliyor haberde. Suriye ile Suudi Arabistan da arasını düzeltiyor. Biliyorsunuz karşılıklı böyle bir takım ziyaretler de gerçekleşti. İşte Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesi konusunda Suudi Arabistan ağırlığını koydu. Tekrar üyeliği aktive edildi Suriye'nin. Ve nihayetinde Suriye, Suudi Arabistan'daki elçiliğini açacak yakınlarda. Hatta bununla ilgili de Suriyeli bir diplomat Suudi Arabistan'a ya da gitmiş, Suriye elçiliği olarak kullanılan binayı ziyaret etmiş. İşte binanın temizliği vesairesi, tekrar hazırlanması gibi bir takım işleri halledecekmiş. Oldukça kısa bir süre içinde Suudi Arabistan elçiliğini açacak gibi görünüyor Suriye. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi konuşmuş arkadaşlar. Demiş ki Türkiye Suriye'den çekilmeli demiş. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını yasa dışı işgal olarak nitelendirmiş daimi temsilci. Ve demiş ki Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığı Türkiye ile her türlü ilişki kurma ihtimalini ortadan kaldırıyor demiş. Yani Türkiye ile ilişkilerin tıkanmasının sebebi Türkiye'nin Suriye'deki varlığıdır demiş. Biliyorsunuz bununla ilgili de Suriye tarafı diyor ki Türkiye ile ilişki kurarız ama Suriye'den çekilsin. Türkiye tarafı da diyor ki biz Suriye'den çekilemeyiz. Şam işte bizim çekileceğimiz bölgeleri kontrol edebilecek yeterlilikte değil, kapasitede değil. Dolayısıyla biz orada terörle mücadele ediyoruz ve Şam'la önce ilişki kuralım, meseleleri halledelim, ondan sonra çekilelim diyor. Böyle bir ikilem söz konusu bu konuyla ilgili. Ve Suriye'nin güneyinden Dera kenti, arkadaşlar inanılmaz derecede güvenlik sorunlarının olduğu bir yer. Çok kolaylıkla insanların fidye için kaçırıldığı bir yer. Dera kenti, Ürdün sınırındaki bir kent. Son olarak da fidye için genç bir adamı kaçırmışlar. Bir aşiret mensubuymuş kaçırılan kişi. 55 bin dolar fidye ödendikten sonra adamı alabilmişler. 55 bin dolar Suriye için korkunç bir rakam. Yani baya servet gibi bir şey. Çünkü normal ortalama memur maaşları 20-30 dolar, düşünün artık 55 bin doların nasıl bir şeye tekabül ettiğini. Lübnan. Şimdi Lübnan'da en ciddi problemlerin başında Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi meselesi geliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi, yani Michel Aoun'un görev süresi geçen yıl bitmişti. Neredeyse yılı doluyor. Ama Lübnan'da siyasi taraflar bir araya gelip de bir cumhurbaşkanı seçemediler hala. 3-4 tane isim var. İşte biri birine karşı çıkıyor, diğeri diğerini destekliyor. Böyle bir karmaşa hali var. Ve Lübnan'da aktif olan ülkeler de sürece dahil oldular. İşte Suudi Arabistan, Fransa, ondan sonra İran gibi ülkeler, Katar dahil olmak üzere. Buna rağmen Hizbullah'tan bir yetkili açıklama yapmış. Demiş ki yerel ve uluslararası girişimlere rağmen Cumhurbaşkanı seçimi konusunda bir ilerleme yok demiş.
Katar biraz daha ileri gitmiş arkadaşlar. Yeter ki Cumhurbaşkanını seçin noktasına gelmiş Katar. Ve Katar demiş ki Lübnanlılara teklif etmiş yani. Demiş ki Cumhurbaşkanını seçin. Kimi seçerseniz seçin. Hemen Merkez Bankası'na 1 milyar dolar yatıralım demiş. Şimdi Lübnan'da çok ciddi bir ekonomik kriz de var arkadaşlar. Dolayısıyla o 1 milyar dolar Lübnan'ı oldukça rahatlatabilecek bir miktar. Diğer taraftan Lübnan için en ciddi problemlerden biri de göçmen, yasa dışı göçmenler, Suriyeliler ve göçmen kaçakçıları, insan kaçakçıları arkadaşlar. 2 tane Suriyeli tutuklanmış, Libya üzerinden Avrupa'ya insan kaçırıyorlarmış. Bu arada Türkiye hattının, işte Polonya hattının vesaire kapanmasının ardından yasa dışı göçün şu andaki en önemli rotalarından biri Libya. Libya üzerinden İtalya, diğeri de Tunus. Tunus üzerinden zaten direkt Avrupa'ya geçiyorlar karşı kıyıya. Lübnan Dışişleri Bakanı yakında yani önümüzdeki hafta Şam'a gideceğini söylemiş. Hatta biraz da serzenişte bulunmuş. Demiş ki ben demiş Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la da görüştüm ve Suriyeliler Şam daha doğrusu göçmenleri geri almak istemiyor demiş. Aslında burada geri almak istemiyor değil de Suriye tarafı da demiş ki, aynı haberde yer alıyor arkadaşlar. Suriye tarafı da demiş ki ya biz bu göçmenleri nasıl geri alalım? Yani herhangi bir imar ihtimali yok, yeniden inşa ihtimali yok çünkü hepsi yaptırımlara takılıyor. Dolayısıyla bu insanları alıp nereye yerleştirelim demiş. Bunu da Lübnan Dışişleri Bakanı Şam göçmenleri geri almak istemiyor şeklinde yorumlamış arkadaşlar. Lübnan İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var yine göçmenlerle ilgili. Suriyelilerin ülkenin yani Lübnan'ın demografisini ve kimliğini tehdit ettiğini söylemiş ve yine Lübnan İçişleri Bakanı'nın belirttiğine göre ayda ortalama 15 bin Suriyeliyi Suriye'ye geri gönderme gibi bir planları var ama bu konuyla ilgili ne Birleşmiş Milletler'den destek alabiliyorlar ne uluslararası toplumdan destek alabiliyorlar ve İçişleri Bakanı demiş ki artık biz bu yükü kaldıramıyoruz. Bu sadece ekonomik boyutuyla değil demografik boyutuyla siyasi boyutuyla da Lübnan'ı oldukça etkileyebilecek bir noktaya doğru gidiyor demiş. Doğru da söylemiş aslında arkadaşlar. Burada şimdi ırkçılık falan yapmıyorum. Lübnan mezhep esaslarına göre her şey teşkil edilmiş bir ülke. Yani iç savaş mesela Filistin meselesinden dolayı patladı. Lübnan'da çok kolaylıkla nüfus dengesinin değişmesi durumunda nüfus dengesine göre ayrılmış olan siyasi güçler de değişebilir. Böylesi bir durum Lübnan'ı bir kere daha ateşe atabilir. Evet, şimdi Lübnan'dan son haber. Lübnan'da bir özgürlükler yürüyüşü gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Daha doğrusu gerçekleştirilecekmiş. Ama yürüyüşü yapan gruplar daha sokağa inmeden radikal İslamcıların ve radikal Hristiyan grupların saldırısına uğramış arkadaşlar. Normalde yani ne kadar kolay birleşebiliyorlar değil mi? Neden? Çünkü bu gösterinin eşcinselliğe destek olduğunu düşünüyorlarmış. Bu nedenle radikal İslamcılarla radikal Hristiyan gruplar toplanıp göstericilere saldırmışlar. Daha gösteri başlamadan ortalık arbede, polis müdahale etmiş vesaire, yaralılar da var. Ürdün'e geçelim. Şimdi Ürdün İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Arkadaşlar Arap ayaklanması başladıktan sonra özellikle güvenlik açığıyla birlikte tabii ekonomik kriz de çok ciddi etkili bunda. Suriye kaptagon üretiminin merkezi haline geldi neredeyse. Bundan en büyük zararı gören ülkelerin başında da komşu Ürdün geliyor. Çünkü doğrudan Suriye'den Ürdün'e, Ürdün'den diğer ülkelere gönderiliyor bu uyuşturucu. Hatta Ürdün İçişleri Bakanı demiş ki Ürdün'deki uyuşturucunun %80'i Körfez'e ve diğer Arap ülkelerine gönderiliyor demiş. Ama bu habere göre Ürdün'de de kullanıcı sayısı artmaya başlamış, bağımlı sayısı. Hatta bakan demiş ki Suriye'den gelen her kamyondan şüpheleniyoruz artık demiş. İş öyle bir noktaya vardı demiş yani. Bunu çözmeye çalışıyorlar ama nasıl çözülecek gerçekten çok karmaşık bir mesele. İsrail
Bu aslında birkaç gün öncesinin haberi ama nasıl olmuşsa gözümden kaçmış arkadaşlar Cuma günü. İsrail Almanya ile uzun menzilli balistik başlığı olan füze satışı anlaşması imzalamış. 3,5 milyar dolarlık bir anlaşmaymış bu. Amerikalılar yeşil ışık yakmışlar İsrail'e, evet satabilirsiniz diye. Ve Almanya İsrail füzelerini NATO sistemine entegre etmeye çalışıyormuş. Bu oldukça önemli bir anlaşma. Gerçekten silah anlaşmaları ülkeleri birbirine bağlayan en etkili anlaşmalardır neredeyse. Filistin. Şimdi Filistin'le alakalı, Mahmut Abbas yönetimiyle alakalı çok enteresan bir iddia vardı. O da şu, İsrail basınında yer alan bir habere göre İsrail yönetimi Mahmut Abbas yönetimine maddi destek teklif etmiş arkadaşlar. Neden? Çünkü Mahmut Abbas yönetimi ekonomik olarak çökmek üzere. Eğer Mahmut Abbas yönetimi çökerse İsrail'in muhatabı kalmayacak ortada. Dolayısıyla bir çeşit dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın felsefesi güdüyor herhalde İsrail. Böyle bir teklifte bulunmuşlar. Mahmut Abbas tarafından, yani cenahından daha doğrusu, bununla ilgili yalanlama ya da doğrulamaya dair herhangi bir şey görmedim. Yine Filistin'le alakalı Batı Şeria'da oldukça tehlikeli bir girişim var arkadaşlar. Herkes El-Aksa Camisi'ni konuşuyor ama Batı Şeria'da yerleşimciler, Yahudi yerleşimciler bir çiftliğe saldırmışlar. Zeytin ağaçlarını kesmişler, toprağı da ateşe vermişler. Şimdi toprağı ateşe verdikleri zaman, o toprak yandığı zaman daha doğrusu çok uzunca bir süre tarım yapılamıyor. Hatta çiftçinin evini de yakmaya çalışmışlar. Böyle durumlardan sonra genelde çatışma süreçleri gelir arkadaşlar. Çünkü karşı taraf misilleme yapar vesaire. Oldukça tansiyonu yükselten bir şey. Bir eylem, girişim daha doğrusu. Mısır. Şimdi Mısır'da önceki yıl bir kadın tutuklanmış. Kadının tutuklanma sebebi de 5 yaşındaki çocuğunu öldürmesi ve pişirmesi arkadaşlar. Kadının davası görülmüş hafta sonu ve kadın tahliye edilmiş. Bununla ilgili iki farklı görüş vardı. Birinci kesim diyor ki evet, mahkemenin de söylediği gibi bu kadının akli dengesi yerinde değil ve tedavi edilmesi lazım diyor. İkinci kesim de diyor ki akli dengesi yerindedir ya da yerinde değildirin tespiti çok kolay değil. Dolayısıyla bu tarz suçlarda çok daha titiz araştırmalar, mahkeme süreçleri gerçekleştirilmelidir diyor. Yani kısacası akli dengesi yerinde değildir şeklinde bir gerekçenin yaygınlaşabileceğini söylüyor ikinci kesim. Suudi Arabistan, evet, Suudi Arabistan'la ilgili enteresan bir haber. Şimdi bir Suudi heyeti Taliban'la görüşmüş arkadaşlar ve Suudi heyetinde bir tane türbanlı bir kadın da vardı. Kadın peçeli falan değil bu arada. Bayağı türbanlı, hatta saçının önünden bir kısmı da görünüyordu yani. Taliban bu konuda oldukça rahatsız olmuş. Yani Suudi heyeti kadın getirmiş. Kadın üstelik peçeli vesaire değil, yetkili olarak da masanın diğer tarafında oturuyor diye şok üstüne şok yaşamış. Şimdi Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir taraftan Amerika'nın arabuluculuğunda normalleşme girişimleri devam ediyor. Diğer taraftan da aslında iki ülke arasında oldukça ilişkiler esnemeye de başladı. Geçtiğimiz haftalarda bir İsrail heyeti UNESCO toplantısına katılmak üzere Riyad'a gitmişti. Geçen hafta İsrailli bir bakan, Turizm Bakanı yine Suudi Arabistan'a gitti. Ve bu haftada İsrail İletişim Bakanı Riyad'da gerçekleşen Dünya Posta Birliği toplantısına katılmak üzere Riyad'a gitmiş. Uluslararası toplantılara katılmak üzere gidiyorlar. Ama birbirlerinin hava sahalarından geçemeyen ülkelerden bahsediyoruz arkadaşlar. İlişkilerin geldiği noktaya bakın. Ve Suudi Arabistan'la ilgili son haber. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman tek başına araç kullanırken trafikte görüntülenmiş. Yani eğer ben de Orta Doğu'yu biraz tanıyorsam arkadaşlar, o trafikteki 100 araçtan 99,5'u zaten ya istihbarattır ya da ona benzer bir şeydir. Hatta görüntüleri çeken, servis edenler de aynı şekilde. Halktan kopuk değilim şeklinde PR çalışmaları bunlar. Yani bütün Orta Doğu liderleri yaparlar öyle ya da böyle.
Libya'yı çok kötü bir sel vurmuştu biliyorsunuz ve Derne kentini vurmuştu daha doğrusu. Hala çamur deryasının içinden ceset topluyor resmen Libyalılar. Şimdi Derne'nin yeniden inşa edilmesi için bir uluslararası konferans düzenlenmesi bekleniyor ama konferansın Kasım ayına ertelendiği belirtiliyor. Bu arada yine Libya'nın güneyinde bir kere daha sel olabileceğine dair uyarı yapılmış. Tunus, biraz önce söylemiştim. Tunus ve Libya yeni yasa dışı göçmenlerin yeni güzergahları arkadaşlar. Ve Tunus sadece 13 günde 426 illegal göçmen girişimini engellemiş. 7.000'den fazla insan tespit edilmiş ve Tunus sınırlarından girmelerine engel olmuşlar arkadaşlar. Yani Tunus devlet başkanı ya işte Avrupalıların sınırlarını korumayacağız vesaire dedi ama yine de Avrupa ülkeleriyle bu geri kabul anlaşması göçmenleri işte Tunus'ta tutmak, Tunus'tan ileri geçmelerine engel olmak gibi kapsamı olan bir anlaşmayı imzaladılar. Bu çerçevede özellikle Tunus'un birkaç tane liman şehri ya da Tunus limanlarının birkaç tanesi daha doğrusu göçmen kaçakçıları açısından oldukça revaçta şu aralar. Yakınlarda yani bir iki ay önce de Tunuslularla bu göçmenler arasındaki sıkıntılar bayağı bir yükselmişti. Oldukça gergin, tedirgin edici noktalara ulaşmıştı. Çünkü göçmenler bir Tunusluyu e, önce soyuyorlar, sonra delik deşik ediyorlar, resmen bıçaklıyorlar. Ondan sonra da yol kenarına atıyorlar. Bununla birlikte Tunuslular da yeter artık demişlerdi. Ondan sonra göçmenlere yönelik çok sert politikalar yürütmeye başladı Tunus polisi. Hatta bununla ilgili uluslararası insan hakları örgütleri de Tunus'a zaman zaman abartma, çok sert davranıyorsun şeklinde tepkilerde bulunuyor. Çünkü Tunus aynı zamanda sınırlarından içeri girerken yakaladığı yasa dışı göçmenleri resmen çöle bırakıyor. Yani dolayısıyla o insanlar aç susuz kalıyorlar, telefonsuz vesaire. Ölenler var bu şekilde çöle terk edildiği için. Son iki ülkemiz ve son iki haberimiz olsun. Şimdi bir haberimiz Fas'tan. Fas'la Fransa arasındaki gerilim devam ediyor arkadaşlar. Fas'ta hatta medya kampanyası da sürüyor. Fransa'ya biz de vize uygulayalım diye. Olay nasıl patladı? Şöyle patladı. Şimdi aslında Macron'un üstten konuşmasından dolayı patladı da Fransa Faslılara yönelik vize uygulamalarını daha bir sertleştirdi. Ondan sonra Fas'ta işte bir deprem meydana geldi biliyorsunuz. Yıkıcı bir depremdi. 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. O deprem için yardım teklifinde bulundu. Yardım teklifini kral kabul etmedi. Ondan sonra Macron kralı ve Fas yönetimini pas geçip doğrudan Fas halkına hitap eden bir açıklama yaptı. Bu da Fas'ta geri tepti. İnsanlar hani hala emperyal ya da sömürgeci dönemlerindenmiş gibi konuşuyor şeklinde tepkiler gösterdiler. Son olarak da Faslı bir bakan bir bölgesel toplantıya katılıyor arkadaşlar. Afrika Birliği çerçevesinde. Bir gazeteci soru soruyor ve diyor ki sorumu lütfen Fransızca yanıtlayın diyor. Faslı bakan da diyor ki hayır diyor. İngilizce konuşurum, Arapça konuşurum, İspanyolca konuşurum ama Fransızca olmaz diyor. Evet, şimdi aklımıza şöyle bir şey gelmiş olabilir. Bu gazeteci niye böyle bir konuda ısrarda bulunmuş? Yani bakan sadece onu söyleyebilsin diye sorulmuş bir soruymuş gibi geldi kulağa ama yine de bakanın Fransızcaya tepkisi oldukça enteresan. Zaten arkadaşlar okullarda da hem Fas'ta hem Cezayir'de aynı şeyde ağırlıklı olarak bu Fransa etkisini kırmak için Fas İngilizce eğitime geçiyor. Fransızca eğitimi terk ediyorlar yavaş yavaş. Bu arada dikkatinizi çekmiştir belki Faslı Bakan'ın 4 dili akıcı olarak konuşuyor olması da gerçekten alkışa şayan bir durum. Yani Arapça, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca biliyor adam. Ve Cezayir. Şimdi Nijer'de bir askeri darbe olmuştu biliyorsunuz. Ondan sonra işte Fransa'ya karşı tepkiler yükseldi. Fransa Büyükelçiliği önünde bir takım eylemler gerçekleşti. Fransız güçlerinin daha doğrusu
Nijer'i hemen terk etmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bununla ilgili Nijerya üzerinden Afrika Birliği Nijer'e müdahale eder mi etmez mi diye konuşuyorduk. Cezayir çok aktif bir şekilde diplomasi yürütüyordu. Bu konuyla ilgili Cezayir'in zaten komşusu arkadaşlar. Nijer'de herhangi bir şey olsa Cezayir'i doğrudan etkileyecek. Ve Cezayir nihayetinde bir duyuru yaptı. Dedi ki Nijer'deki askeri yönetim arabuluculuk teklifimizi kabul etti. Nijerliler kabul etmiyorlardı arkadaşlar. Hatta Afrika Birliği'nden bir heyet oluşturuldu. Nijer'e gönderildi. Adamları ülkelerine bile sokmadılar. Hani o kadar serttiler bu arabuluculuk konusunda. Ve sızan ilk bilgilere göre Nijer hükümeti aynı zamanda Nijer'deki askeri yönetim daha doğrusu 6 aylık bir geçiş hükümeti kurulması, ondan sonra da yetkilerin sivil hükümete devredilmesini kabul etmişler. Umarız ki barış sağlanır orada. Evet arkadaşlar, şimdi Orta Doğu ve Arap dünyasından benim aktaracaklarım bu kadar. Hemen chat kısmına bir bakalım neler varmış. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Evet, Sefa Yücel. Aslında evet, İlhan Uzgel de olabilir. Onu da başka bir yayına alırız. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, güzel bir eleştiri gelmiş. Nilgün Durgun demiş ki Habur alternatif bir sınır kapısı bile açılamadı. Nerede ticaret yolu? Belli olmaz. Ama haklısınız. Hasan Cengiz yazar. Evet, demiş ki öneriniz üzerine Araplar bir halkın tarihini aldım okuyorum. Yarısına geldim, sinir bozucu. Değil mi? Ben de ilk kez derdi toplu bütün Arap ülkelerini tek kitapta orada okumuştum. Hani bir kısmını hatırladım, bir kısmını öyle miymiş falan dedim. Ama kesinlikle tavsiye ederim herkese arkadaşlar o kitabı. Yani bölgeyle ilgilenen, işte genel hatlarıyla bilgim olsun diyenlere tavsiye ederim. Bakalım, bakalım. Meryem Palaz demiş ki Almanya'da yayınlanan Bild gazetesi Avrupa Birliği'nin düzensiz göçmen başına Türkiye'ye 4,7 milyon euro ödediğini yazdı. Eğer doğru ise rakam çok yüksek. İktidarın göçmenler kalacak demesinin arkasında yatan neden ortaya çıkıyor. Göçmen başına 4,7 milyon mu? Kişi başına. Değildir ya. Bu çok muazzam astronomik bir rakam çıkıyor ortaya öyle bir durumda. Evet. Erdoğan Altay. Umarım iyisinizdir Erdoğan Bey. Rahatsızdınız bildiğim kadarıyla. Tekrar geçmiş olsun. Erdoğan Altay demiş ki Lübnan Orta Doğu'da en karmaşık yani farklı halk ve mezhep topluluğunun olduğu karma millet topluluğu böyle yapılanmış halk topluluklarında ulusal milli bilinç zor oluşur. Karmaşanın ana nedeni bu. Kesinlikle çok doğru. Lübnan'da bir Lübnanlılık üst kimliği söz konusu değil. Zaten ana sebep de bu yani. Bir türlü bir araya gelemiyorlar o yüzden. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Evet, üçüncü kutup buralardaydı demin. Gelir şimdi. Üçüncü kutup benim kedim arkadaşlar. İlk defa izleyenler için söylüyorum. Dünya iki kutuplu. Dünya olacak. Üçüncü kutupta kediler şeklinde bir esprimiz vardı kendi aramızda. Oradan kalma bir isim. Hmm.
Evet arkadaşlar, Orta Doğu ve Arap dünyasına ilişkin benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Yarın akşam ben burada olacağım. Çok kıymetli bir akademisyenle İran modern tarihini konuşacağız. Hepinizi sorularınızla ve yorumlarınızla birlikte o yayına bekliyorum arkadaşlar. Oldukça nitelikli, güzel yayınlardan biri olacak elbette. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.